Dostlar merhaba. Yine bir videoyla yine karşınızdayım. Herkesin aklındaki soru Kiros geldi. Richard ne olacak? Kiros'la beraber Richard oynayabilir miyim? Barbaros'um yok. Barbaros'um var. Mansa yok. Ya da Bodycam yok. Ne yapmalıyım? Leonidas beşledim. Ne olur? Bunların hepsine cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Daha önceden hani mesela Richard Compound'da birinci Richard varken hani Leonidas pek tercih edilmiyordu. Bodica daha iyiydi. Akiros'un gelmesiyle beraber bu durum ne kadar değişti? Onların hepsini video içerisinde ne yapacağız? Analiz edeceğiz. Sizlere teker teker anlatacağız arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Bu arada hani şimdiden bende Leonidas olmadığı için onu koymadım, eklemedim ama şöyle bir bilgi vereyim. Richard'la Leondas'ı kıyaslayacak olursak eğer Richard'ın olması gerekiyor. Savaşın biraz uzaması gerekiyor ki Richard'ın imzasındaki kudret artımı yükselsin ve Richard'ın kudreti artsın, daha verimli kullanılsın. 120K ile mesela çıktınız. 60K'ya kadar ne olacak? Kaybettiğiniz her birim için %1'lik birim için 1,6 oranında kudret kazanıyorsunuz. Böyle bir durum var. Ama Leonidas değilse imzasında ise Leondas'ın %125 karşıt saldırı hasarı var. %70 ya da 75 olması lazım. Birimlerin altına indiği zaman bu hasarla ilave %15 daha geliyor. Ne oluyor? %40 karşıt saldırı yapıyor. İki Bodica'nın imzası ise %175 şekilde karşıt saldırı yapıyor. İlave kumandana kudret, 45 kudret bonusu veriyor 5 yıldızda. Tabii ki bunlar büyük etkenler. 250K'ya karşı savaşıyor. İki katına karşı. Okçu var. Kılıççı var. Okçu ve kılıççıya karşı. Kaça kaç? 2400'e 5000. Toplu savaşta iyi. Bak karşıdaki kılıca dikkat yalnız arkadaşlar. Miyamoto, Trip, Konstantin. Defansif bir kılıç. Bence oluyor. Bence olur. Ben okeyim. Arkadaşlar burada arena raporlarından da örnek vereyim. Kilos biliyorsunuz hani meydan grup savaşçısı. Arenada benimle %100 oranında eşit şartlarda arkadaşlar var. E, Komplar, genel komplar olarak. Hatta 3 kompları benden daha üstün zırh açısından. İşte 5 yıldız Yudit, 5 yıldız Trip, 5 yıldız Lagerthalı bir kompas 85K hasar veriyor. Haberiniz olsun. Ne çıkartacağız? Barbaros'u çıkartacağız. Mansa Musa'yı koyacağız. Herkesin beklediği işte o an geliyor. Daha verimli bir an. Walked a million miles through this dry land, searching for a drop, water in my hand. Sun is burning bright, stand beneath my feet. Heart is feeling heavy, hopes a fading beat. Persevere through the desert, chasing dreams that fly. For a single drop of water, keep my spirit high. 1500'e 13.700 arkadaşlar. Burada da bir savaştığımız birliklere bakıyoruz. Joseph var 5 yıldız, 4 yıldız Hammurabi, 1,5 yıldız, yani 1 yıldız Fatih. Fena değil çıtırında. Bu tam çerezlik. İçerisinde 5 yıldız Mulan, 5 yıldız Belli ve 5 yıldız Atilla da var. Bu arkadaşın üniversitesi full. Full teknoloji. Arkalar yani 10'da 10 öyle söyleyeyim ben size. Buna rağmen ne yapmış? Böyle güzel bir skor almış. Çünkü Firoz abi Yubu'dan ve Mulan'dan hasar yemiyor. Hiçbir şekilde hasar yemiyor. İlk 18 saniye boyunca 5 yıldız yapmışsanız %8 ilave ne alıyorsunuz? İkinci becerilerden aldığınız hasarı azaltıyorsunuz. Paralı kısımda da antinizden %8 az hasar aldı. Onu da açarsanız arkadaşlar en azından ilk 18 saniye %16'yı garantilemiş oluyorsunuz. Teknoloji bufflarına bakıyoruz. Burada ben hani paralı askerde öndeyim. O krallık 5'teki kişiden. Bunun dışında kilosu görüyorsunuz arkadaşlar 77.314 hasar vurmuş tek başına. Richard 14K, Mansa Musa 19K vurmuş.
Burada grup savaşı olduğu için o dediğim olay arkadaşlar, savaş bitene kadar birinci Richard yeteri kadar kudret biriktirememiş. Öyle bir olayı var. Bir de bakarsanız birinci Richard'ın arkadaşlar becerileri daha 0 yıldız. İmzası 2 defa çalışmış. Demek ki bunları full beşlesek ikinci komutan oynayacağınız için de Richard'a abi ne yapmanıza gerek yok. Artık hani o meta değişti. Hortum süpürmesi oynamaya gerek yok. Korkusuz misilleme, zorla misilleme ne yapılır? Oynanır daha fazla karşı saldırı yapmak için. Cacti whisper secrets underneath the sky. Lonely nights and echoes, stars begin to cry. Tumbleweeds are rolling, ghosts of what could be. Desire keeps me going in this wasteland sea. Persevere through the desert, chasing dreams that fly. For a single drop of water, keep my spirit high. ...300'e 47 binlik bir savaştığımız asker sayısı 1.6 milyon. 1.6 milyon askere karşı 160K askerle savaştık arkadaşlar. Sağlam bir birlikle olan raporuna kıyaslayacağız. Sağlam bir birlikle. Onu arıyoruz şimdi. Yani diğerleri zaten biliyorum yani bak 300'e 4000 anladın mı? Ben sağlamını arıyorum. Onun raporuna bakacağız. 1400'e Miyamoto, Lagertha, FSM bak. Güzel komp. Harbiden güzel komp. Şu komp güzel. Hadi buna bakalım. Meta komp. Şu an meta komp bu arkadaşlar. Miyamoto, Lagertha, FSM, Lagertha, Miyamoto, Yodit, Lagertha, Yodit, Tribhuvan, Lagertha. Bu üçü şu an meta. Üçü de meta arkadaşlar. 70K, 24K, 30K. Bak biraz önce Richard'ın bir raporu vardı. Richard'ın 5000 vurduğu yerde Bodica 13.000 vurmuştu. Hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Burada da Richard 30.000 vurmuş. Bodica 24.000 vurmuş. Bu 70.000 vurmuş. Sebebi uzun soluklu savaşta Kiros Birliği'nin birlik sayısının yavaş yavaş azalması. Kiros kıtasının birlik sayısı yavaş yavaş azaldığı için Richard sağlıklı bir şekilde kudret biriktirmeye başlamış. Yani kudret biriktirmeye başlamış. Kudretinin zirvesine oturmuş. Bu sayede de hasarı güzel verimli şekilde çıkmış. Eğer birlik sayısı birden pat 10K, 15K, 20K düşseydi Richard sağlıklı bir şekilde imzasından kudret biriktiremezdi. Bu da böyle bir detay. Bir raporda 10K vuruyor, bir raporda 30K vuruyor. Yalçın hocam niye böyle derseniz cevabı bu. 37 defada 14 bak 37 defa çalışmış 2 beceri. 37 defa imzayı 14 defa tetiklemiş arkadaşlar. İmza hasarını 14 defa tetiklemiş. Olay 21K'lık bir hasara tekabül etmiş. Kumandan becerisi bir defa vurmuş. 9000 vurmuş. Kumandan becerisinin hasarına çok odaklanmaya gerek yok. 2K da vurabilir. Sorun değil. Kumandan becerisinin esas olayı bizim ne abi? Becerilerimize %10 ihtimal katması. Bodica'ya bakıyoruz. Bodica'nın imzası 8 kez çalışmış. Biliyoruz ki Bodica ne veriyor abi? Kumandanımıza 45 kudret veriyor buradan. Kralın kılıcı 4 defa çalışmış. Bendeki kralın kılıcı %26'larda, %24'lü, 26, 25'li, 26'larda bildiğin hasarını artırıyor. Biz önemli olan Richard. Bak 4 defa çalışmış. 18.000 hasar arttırmış. O da kudret artırdığı için arkadaşlar. 0 yıldız zorlu misilleme. 30 kudretini alsa 30 artırıyor. %87 oranında vuruyor. %87 bak ama şöyle bir olay var. Bu %87 kudret bonusuyla vuruyor. Arkadaşlar Bodica %130 kudret bonusuyla vuruyor. Bunu da nazara alın. Bununki 4000 vurmuş. Bununki 8000 vurmuş. 12 defa çalışmış. 10 defa çalışmış. Tumbleweeds are rolling, ghosts of what could be. Desire keeps me going
in this wasteland sea. Persevered through the desert, chasing dreams that fly for a single drop of water. Keep my spirit high. Yine 4000. Kimin birliği var? Bitişmenin birliği de vardır burada yüksek ihtimal. Aynen. Bitişmenin kılıcı da var arkadaşlar. Okçusu da var. Sancağın kenarı da var. Sarıların olduzu, kirpilerin yokusu, kervan ola uzanan, çoban sayır kuzusun, vadilerin kuyusudur olsun, feryadım samalara duyulsun, ayinlerin vesfi huda okur adın her gün budak, gördüm onun eksin suda. Günün sonunu da özetleyecek olsak arkadaşlar, hasarın çoğunu Kiros attığı için, büyük Kiros attığı için %70, %80 geri geliyor, %90'lı arkasında çok da ahım şahım bir önemi yok hani kimlerin olduğunu. Buraya gelecek olursak abi, Kiros 1. Richard Mansa gayet güzel, gayet tatlı hasar atıyor. Hem savunma açısından da yüksek oluyor. Richard'ın defansı da yüksek zaten. Hasar açısından da bizi tatmin ediyor. Tabii ki şu an bu varyasyonda Richard'ın arkasında Mansa mı Barbaros mu dersek, hasar bakımından tabii ki Mansa Musa. Çünkü Mansa Musa'nın
Kiros'u destekleyen, hasar destekleyen neyi var? Becerisi de var abi. O yüzden. İkinci kısımda ise Kiros, Richard, Barbaros var. Bu da gayet tatmin edici bir şekilde güzel raporlar aldık savaş içerisinde. Bu arada unutmayalım, savaşta gördüğünüz sahnelerde Richard ve Barbaros becerileri 0 yıldız. Tabii siz burada ne yapacaksınız abi? Ana konflusa bunların becerilerini 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldıza durumunuza göre atacaksınız. Bu da gayet tatmin ediciydi. Ama burada işte şöyle bir durum oluyor. Kiros mesela imza, Kiros'un seçilebilir imza becerileri var ya dostlar. Onlar imzayı tetiklemezse oluyor. Hasar kimin omuzlarında kalıyor? Arkadaki ikinci, üçüncü komutanların omuzuna kalıyor. Richard Savaşbaşı üretimimiz çok fazla toplayamayacağı için Bodica gibi ya da bir Leonidas gibi ne yapacak? Yüksek hasar ilk savaşın ilk başlarında belki atamayacak. Çünkü Richard'ın bütün imza kuvveti nereden geliyor? Birliklerinin yavaş yavaş azalmasından topladığı kudretlerle geliyor. Barbaros zaten Allah'a emanet hasar konusunda. Ama Barbaros imzasıyla olsun, becerileri olsun ne oluyor? Bizi çok tatlı şekilde ayakta tutmaya yetiyor. Ben 6 ay bu kadar parayı vermem ama 5-6 ay sonra yeni gece kahramanlarla oynarım diyorsan bu şekilde de devam edebilirsin. Yani tetiklemediği de oluyor. Gelelim nereye? Kiros, Bodica, Richard. Kiros, Bodica, Richard abi defans konusunda ve birlik yenileme konusunda sizi üzebilir. Çünkü hasar azaltımı yok nokta. Ama ne var? Deli gibi hasar var. Sizinle aynı denkte değil de sizin altınızda birlikte karşılaştığınızda belki en yüksek hasarları komuta vuracaksınız. Hasarı çok yüksek oluyor. Gelelim Kiros, Bodica, Mansa Musa. En iyisi bu. %100 performans alacağınız birlik bu. Çünkü Kiros'un imzası çok fazla tetiklenmezse hasarı yüklenecek arkada iki tane yüksek kudretli ve imza becerileri tatlı olan kahraman var. Bodica'nın imza becerisini zaten anlattım. Harika bir imza becerisi var. 45 kudret veriyor aynı zamanda Kiros'umuza. Onu da geçtim. Onun arkasında Mansa Musa var. Kudreti yine çok yüksek. İmza becerisi çok güzel hasar atıyor. Ee, Zorlu misilleme ya da korkusuz misilleme mi fark etmiyor. İşte bir tane kontratak becerisi var. Onun dışında kralın kılıcı da kullanabilirsiniz. %46 ihtimalle çalışıyor. Yani yüksek bir oran ama teste geçebilir. Atın yolculuk daha garanti. En azından direkt doğrudan kilosunun hasarını ne yapıyor? Artırıyor. %100 performans alabileceğiniz birlik arkadaşlar budur. Hem birlik yenileme hem hasar azaltımı hem de hasar, yüksek hasar konusundaki en yüksek performansı bu birlikten alırsınız. Şimdi geçelim neye? Kiros, Bodica, Mansa Musa vs. Belisarius, Elizabeth, Ahsoka. Bakalım kim alacak? Damarlarım benim haray, yanımda kanımda haray. Barın hahatlar haray, kim bula bulhamay. Hamadını sahile koyar, yanış meleğin dergen. Atağı onun samrav, yakşağa gundergen. O iyi vurdu lan benimkine. Çok fena vurdu ha. Bu Kiros düşmanı. Ah bu da almaz kılas, haklar bulunda dik olmay. Yanış meleği yolda, belgende dik olmay. Sidi targıla bir mağan, il yolağın batmağın. Doğru ulan üstlergen, behet bu şoğamay. Gelelim Kiros vs. Belarus'a arkadaşlar 1 vs 1 attık. Sonuçları görüyorsunuz. Kumandanı 5 yıldız değil Belisarius. Elizabeth de 5 yıldız değil. Ahsoka'sı 5 yıldız. Elimde Kiros 5 yıldız değil. Diğerleri 5 yıldız. Burada 2 tane ne var? Vali komutanı var. Gayet güçlü. Şimdi gelelim buff'lara. Buff'lardan şöyle söyleyeyim. Arkadaşımızın Buran, yani duvar arkadaşımızın ana birlikleri Kılıç, Ramses Okçusu ve Enel Süvarisi olduğu için birinci sezondan itibaren Enel Süvarisi. Bu mızrağın arkası üniversitede boş. 5'e 3, 5'e 3 ama diğerleri 5'e 5. 10'a 10 kısımları full. Benim 10'a 10 kısımlarından can 10'a 6, zırh alan hasar 10'a 0. Birim saldırısı 10'a 5. Şu an 5 olmak üzere hatta.
Ama benim paralı mızrakta full. Arkadaşımızın paralı mızrakta full değil. Çünkü ana belli değildi. Ama artık orayı da fullleyecek. O yüzden paralı koymadık. Bu paralı bir şekilde. Ulan bak. Dizilime zaten baktık. Hemen kumanda becerisine bir göz atalım hızlıca. İşte koni şeklindeki alanda iki kişiye %350 vuruyor arkadaşlar. Ve diyor kumanda amacı saptıktan sonra kahramanın ikinci vuruş becerisinin etkinleşme ihtimalini 6 saniye %5 daha artırır diyor. Yalnızca bir hedef olduğunda ek olarak diyor %300 daha vurur diyor. Yani 1 vs 1 de kumanda becerisini attığı zaman %650 ilave strateji bonusu kadar vuracak. İmza becerisi arkadaşlar. Normal yani 5 yıldız değil bu. Normal bir saldırı başladıktan sonra düşman birliğine bir kez hasar verir. Hasar oranı %300. 5. yıldızda buraya %30 daha gelecek. Her iki etkinleştirmede ek demiş bir ek olarak %25 artırılmış hasar veren rastgele bir öğrenilmiş ikinci vuruş beceri tetikler demiş. %5 de buraya gelecek arkadaşlar 5. yıldızda. Demir Tonya hemen bu neymiş? Kapkan Demir Tonya. Kapkan. Türkçe. Bir kelime. Ver onu aldı. Ya, kapkan Kaan falan da. Bunlar karıştırıyor. Arabalarla Türkler içindir. Normal bir saldırı yaptıktan sonra düşman birliğine strateji hasar verir. Hasar oranı %300. İlave strateji bonusu. Beceri her etkinleştirildiğinde %10 ilave hasar verir. En fazla 4 kez birikir demiş. %10 çok hızlı istifleniyor arkadaşlar. Çok hızlı istifleniyor. Göstereceğim hemen. Bir de Elizabeth'e bakalım. Birliklerin tüm yenileme etkilerini geçersiz kılar. Hasar verirken asimilasyonu tetikleyerek verilen hasarın %10 kadarını birimlerine dönüştürür. Kahramanların verdiği tüm hasarı %15 artırır strateji bonusuyla beraber. Ve hasarı düşman kuvvet savunmasına ve strateji savunmasına bağlı olarak hesaplamak için %30 ihtimal kazandırır. Asimilasyon her iki kez tetiklendiğinde birliklerin bir sonraki beceri hasarını %10 daha artırır. Toplamda %25 yani bir kez yani bir %15, bir %25, bir %15, bir %25 arkadaşlar. Bu gayet tatlı. Birliklerin asimilasyonu tetiklendiğinde bir saniye başına imza atıyor arkadaşlar. Saniye başına. Birliklerin asimilasyonu tetiklendiğinde alınan hasarı %20 azaltır ve kumandanın verdiği hasar bir saniyede %5 artırır. Bu etki beklenmez. Başarılı. Ay, çok iyi lan. Asakan imzasını hatırlayalım. Kumandanın imza ikinci vuruş bir etkileşme ihtimalini %6 artırır. %5'te kumandanın kendisi veriyor. %11. Kumandanın ikinci vuruş becerisiyle verilen hasarı %20 daha artırır. Maşallah. Kumandan bir ikinci vuruş becerisi etkinleştirirse %85 ihtimalle 3 saniyede tüm kontrol ve bazı devamlı hasar bağışıklığı debuffları kaldırıyor. %20'de arkadaşlar kumandan hasarını bu arkadaşımız artırıyor. Tam bir hasar makinesi, tam bir hasar artış makinesi. İstatistiklere bakıyoruz. Nasıl Rızan? Lan mükemmel. Değil mi? VS kompu direkt yani. Yani 115 hasar ne ya abi sen bu musun be? Hem de iki Valla hasar. bak bu dizilim direkt birebir de muazzam meydanda mücadelem yok. Fransız kılıç hariç. Bence de. Bak, demin de Mehmet'le konuşuyorduk. Seninle konuştuk. Bak bunu Lejyon'a atıyorsun. Tamam mı? Hı hı. %10 yenilemesi var vurduğu hasar kadar. Bak bu Lejyon'da 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon hasar atar. Lejyon durumuna göre. Krallık savaşlarında. Yenilediği canın hesabını sen %10'da can yeniler. Bunun Lejyon'da canı inmez. Değil mi? Full can oynar bu Lejyon'da. Ben sana diyeyim. Evet. Zaten bunu antileyecek şey de yok. Elim de yok. Yani şeyi kılıç koysa zaten atılmıyor. Ha? Bunu ne Mulan'ı ne Lubert'u ne bileyim zaten başka bir şey kalmıyor. Atılacaklar belli zaten. Bir Kiros atılır. Kiros da oynar. Kafayı. Lejyon'da. Bir nebze. Lejyon'a bunu koysan sırtın yere gelmez yani. Meydanda da tek yakaladığını böyle kıracağım böyle. Tertemiz. Bu arada arkadaşlar kilosu 1 vs 1'de kesti. Toplu savaşta kilosu kesemiyor. 4v4 arenada yapıyoruz biz mesela orada kesemiyor. Ama 1v1'de böyle kesiyor. 4v4 olduğunda benim kilosu önde. Bu arkada benim kilosu ölmeden bu ölüyor zaten bayılıyor. Ama 1v1'de canlı olduğu görürüz. Kiros'un da gücü oradan geliyor abi şimdi. Kiros'un olayı yok. Evet. Alabalığa atacaksın Kiros'u.
Sen zaten diyeceksin ki herkes bana vursun. Gelmesin. Dostum olayı o. Ne kadar Değil mi? kalabalık o kadar hastır. Kahramanlara saniye başına kontaklık yaptırmak. Ya Ricardo onu karşılayamıyor. Çok fazla vuruyor. Karşılıyor yani. Ricardo onu karşılayamıyordu hasar olarak. O yüzden bayılıyordu, ölüyordu. Bu çok vuruyor. 43 saniyede Çok fazla evet, 43 saniyede 44 tane imza ve özelleştirilebilir imza becerileri atmış toplam. Bu da şeyden kaynaklı Bunu yani bir resmeki herkese vuruyor değil mi bunu bir? abi çevresindeki herkese vuruyor. Mesela 10 kişiden 10 kişi vuruyor, tamam, bir tanesi vurdu ya, diyelim ki Keltik çocuğu tetikledi. Keltik çocuk o alandaki 10 kişinin de pat diye vuruyor yani. Hepsine vuruyor. Bu bir mi dörtte bir kritik atıyordu. Bloksuz kritik atıyor gibi bir şey olur bu. Evet. Kalabalık. Aynen öyle. Bundan çok vuruyor. Dördüncü, evet. Dört defa tetiklendiği zaman dördüncü de kritik atıyor. Bu da kaç defa? 4, 8, 12, 16. Bu da 4 defa kritik atmış. Şimdi 4 defa. Toplu savaşlarda etkisi daha çok yüksek. Daha yüksek. Daha yüksek yani. Ha, baksana. 43 tane imza atmış. 42 defa da bunu çalıştırmış. Arkadaşlar 42 defa. 42 defa alınan hasar %20 azaltmış arkadaşlar. Ve Belisarius'un verdiği hasar %5 artırmış. 42 defa. Çok iyi. Ne yapsın? Tabii tabii. Allah'ımızın daha böyle. Onun için de her şey aynı. Güzel koptu. Ben beğendim. Belisarius çok beğendim. Valla bence bu sezon için söylüyorum. Dördüncü sezon için. Az önceki ekrana gelsene. PS ekranına. Filmleri. Bak şimdi bunu ana ekran yapıyorsun. Bu sezon kasılacak iki dizi. Evet. İki dizilim kasmıyor. Bir yere gelmiyor. İki dizilim. Direkt. Göründüğü üzere. Ya Hatta bunu yap. ikisini de kasacaksın. Çiftçiden senin. Ramses'i kılıç yapacaksın. Okçu değil. Ramses'i kılıç Ramses yapacaksın. var zaten. Tabii. 2 tane de böyle mızrak yapacaksın arkadaşlar. Aynen. Üçüncü çıkar. Ya bu Belisarius'la Ten Hag'a sıkıştıracağım birini. Kiros'u da salacaksın 50 kişi. Senin keyfin yerinde. Dağıtır çıkar. Kalabalıkta da denemek lazım. Belisarius. Can doldurma olayı var ya. Öbürlerine de vuracağı için yine yüksek can Savaşçı, doldurabilir yani. savaşçı kılıcı 1 vs 1'de kesemezse canlı okura. Bahçe kılıcı kesemez bu yani. Şey Tam dedik böyle yani ya biz Ramses dedik ki orada şey yapabilirler, savaşçı kılıcı da mı kesecek falan diye de kesemez. Ama canlı yok okur. yok. Hiç kesemez. Cuma günü güç artırımı günü ya. Bizim şeylerle bufflarla falan bir işimiz kalmıyor. Cuma günü seninle ittifaktan çıkalım, tamam mı? Kiros vs Ramses okçusu yapalım meydanda. Meydan savaşı gibi. Ee, Bir gün önceden mi girebiliyorduk? Baş öncesi. 12 saat, 12 saat. Cuma günü zaten ya. Savaş pazar günü. Cuma günü akşam çıkarız, video çekeriz. Cumartesi günü öğlen ittifaka gireriz. O ayrı değil, o dert değil de. Şey, 1v1 atarız. Ramses'le Kiros'u. Bir de 1v3 falan kılıçlara koymazsın. Öyle daha bir birkaç ordu koyarsın öyle. 1v3, 1v4 attığımız Ramses'in yanında. Bunu deneriz ya. Onlar deneriz. Sonra sen bir de Burak'la şey yaparsın. Belisarius vs Ramses okçusu yaparsın. Belisarius vs Şey de yapabiliriz. Kiros vs Baktan Ramses. çıkacağız ya. Hı hı. Baktan çıkınca meydanda ben sana ordu çıkarayım. Sen üçüne birden vur. Kılıcı çıkarmam. Gerçi kılıcı çıkarsam da döver de. Üç oklu bir de normal vs atarken deneyelim. Arenada değil de. Burada deneyebiliriz. Evet. Onu da hemen bir göstereyim, tamam mı? Bu da bence önemli. Şuradaydı değil mi? Kiros. Kiros benim arkadaşlar dizimde önde. Ön safta.
En safta direkt 3 yıldız Konstantin, bir Fatih, 5 Dilip'e karşı savaşırken 60K hasar atmış. 114K, 114K'nın 60K'sını atmış. Arkada 5 yıldız full kılıç Ramses kompu var. 4 yıldız Mulan var. Ondan sonra 5 Sezar 5 Octavia kompu var arkadaşlar. Ona rağmen 60K'sını, yani yarısından fazlasını Kiros vurmuş. Buraya gelecek olursak 123K'nın 80K'sını o kadar adam varken Kiros vurmuş. Arkadaşlar, yani kompu görüyorsun. Lolit, Miyamoto, Lagerta. Şimdi hemen dizilime bakalım. Onu da göstereyim, aklınızda kalmasın. Yani 21 level aslan yüzü, 20 level bossuk yüzü, 22 level yüce dağ var. Beceri 5, 5, mücevherler, şöyle sarı kırmızı, sarı sarı. Ben de bir tane bütüncü çıkar arkadaşlar burada sadece. Onun içinde şurası full kırmızı, sarı kırmızı karışık. Kafama gelecek olsak O kılıcı denedik. Vurmuyor herhalde o kılıç. Bir deneyeyim dedim o kılıcı bu şekilde. bu hasar da yandan yedi arkadaşlar. Ön safta değil. Yandan yedi hasar bu. Yani arkadan vurdu. Bak. Kontra ataklarla yedi hasar. Yani bu 80K'nın rahat 50-60K'sını kontra atakla arkadan yemiştir. Öyle söyleyeyim ben size. Skip zaten bayılmış. 108.000. Elhamdülillah. Ramses okçusu, yani kilosu öldüğünde artık Ramses'in 57K canı kalmış arkadaşlar. 7.200 askeri kalmış. Geri kalanlar şunlar halletmiş. Yani gücünden bahsediyoruz abi kilosun. Bu Richard varken bunu yapması imkansızdı. İmkansız. Yok sen 3 saniyede bayılıyor orada ya. Evet. Yok o dandik kılıç var ya. Hı hı. Hemen o koydu. Bundan önce ölüyordu Selen. Evet. Yani o kadar teşhisat etmene rağmen. Vurmuyor. Yandakilere de vurmadığı için. Güzel hasar yiyor. Tam mükemmel ya. Mücadele ettiyse. Eline Şuna- sağlık. Sırf Lubulardan dolayı söylüyorum. Lubu derdinden korktum. Şurada bir tane bir kapışalım arkadaşlar. Görüyor musun abi bak. Bunların canları. Yani Miyamoto ölmeden Belluva ile Lubu'nun canını gördünüz mü? Yani Hani 12'ler 5 yıldız değil ama arkadaşlar 5 yıldız olanların canı da öyle. Yarıdan aşağı iniyor. Yani Kiros ölene fark kadar, et. yani çok güçlü olduğu zaman mesela karşımdaki benim gücüm olduğu zaman arkadaşlar benim Kiros ölene kadar o Lubu 120K'lardan 20K'lara falan düşüyor. Ulan ölüyor zaten. Yani ölmeye yakın oluyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.